Tam da dur tabelasının yanında başlıyoruz videoya. Çok maniler oldu ya hakikaten ha. Ya şimdi şöyle diyecektim. Herkese merhabalar bu arada. Muğla'dayım. Fethiye ile Seydikemer arası bir yerdeyim şu anda. Şu dağlara bakar mısınız? Üzerindeki bulutlara, yaptığı gölgelere, arkamdaki şu derinliğe. Bazen böyle bir yere vardığınızda sizi ne tabela karşılar ne bir kalabalık karşılar ya. Hani adı sana olmayan yerler. Onlar bana daha çok huzur veriyor. Bilmiyorum size nasıl ama şu anda 40 dönüm üzerine kurulmuş bir çiftliği gezeceğiz. Daha önce gezdiğim çiftliklere benzer ama içinde farklı bir enerji olan bir çiftin yaşadığı, ama onları size göstermeyeceğim çünkü videoya çıkmak istemediler. Bazen gittiğim yerlerde o videonun bir kodu oluşuyor. Ben de ona göre size sesleniyorum. Size bu videoda bu çiftliği ben anlatıyor olacağım ama sizin de içinden alacağınız çok güzel detaylar ve enerji olacak. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet, çiftlikten içeri doğru girdik. Aslına bakarsanız bu çiftliğin sahibi Ayşe ablayla Cengiz abicim. Orada yukarıdalar onlar şimdi. Burayı yıllar önce almışlar. Yine bu bölgenin insanları. Burada ilk yaşamlarının başladığı yer şurası. Hani her şeyin bir hikayesi vardır ya. Hepimizin ayrı bir hikayesi var. Her şey böyle bir 20 metrekarede başlamıştır sanki. Konulara göre değişir. Yıllar önce burası bir gönüllü çiftliğiymiş. Tatuta diye bir kurum var. O kuruma bağlı bir çiftlikmiş. Yani buraya gönüllüler geliyordu. Gönüllülerin kaldığı yerde buralarmış. Şimdi burada bir kiracı oturuyor. O da Ankara'dan gelmiş, buraya yerleşmiş ve onlardan buraya kiralamış. Bu gönüllü mantığını bitirmelerinin sebebi, yine her videoda söylüyorum, bana da yazıyorsunuz arkadaşlar. Gönüllü mantığını bir türlü çözebilmiş değiliz. Hem gönüllü çiftliği olan çiftlik sahiplerinin bazıları çok az olmak kaydıyla, onlar zaten biliyorlar ki onu açtılar. Ama insanlar da bu gönüllü mantığı nasıl, acaba biz orada ne öğreneceğiz, neye gidiyoruz, akrabalarımızdan mı kaçıyoruz, çevremizden mi kaçıyoruz, bir şey mi öğreneceğiz, ne göreceğiz orada, nasıl yaşıyoruz falan. Bunu anlayamadan, kavrayamadan gittikleri için bir bıkkınlık oluşmuş burada. Dolayısıyla tamamen gönüllülere kapatmışlar ve şimdi kendileri yaşıyorlar burada. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bir ormanın içindeyiz. İnsanların aklına gelebilir. Ben izleyicimi de tanıyorum. Ormanlara ev nasıl yapılıyor vesaire, ama burası yıllar önce, 40 sene önce o da aldığı tarihi unutmuş. Şöyle bir yol var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Almışlar ve bir imar çıkmış. Zaten bu çiftliğin arka taraflarında da başka çiftlikler var. Köylüler burada hayvancılık yapıyorlar. Dolayısıyla ya elektriği, suyu buraya sen nasıl getirdin falan diye Cengiz abiye sorduğunda o da dedi ki ya zaten burada hayvancılık yapılıyormuş. Ta 1960'lı yıllarda buraya direkler dikilmiş. O zamandan bu zamana gelen bir durum. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Çok fazla çam var. Yani şu evde oturduğunuzda, yani oturamıyorsunuz tabii ki de, orası çocuklar için yapılmış bir yer. Şu verandasına çıktığınızda arkadaşlarınıza bak. Çamlar. Arka tarafında başka bir yaşam alanı, başka bir yer, dağlar, taşlar. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu tip yerlere hem gittiğinde hem de zaten hayatın içinde her şey son fotoğraftan ibaret değil yani. Her şeyin o son fotoğrafa gelen bir yolu var. Dolayısıyla kendi hayatınıza da bunu çevirdiğinizde her şey bir anda olmaz. Tamam, başka hayatın mümkün ama her şey bir anda olacak diye kendinizi şartlandırdığınızda bazı yollar böyle zorlaşıyor. Mesela burası düşünmüşler. Hemen hemen çiftliğin girişi sayılabilir burası. Ağaç bir ev. Bak, burada aşağıdan yükselen bir çam var. Çok yıllık. Bizim meşhur lafımız. Bilmediğimiz zaman atmıyoruz ama çok yıllık diyoruz. Bir çam, onun etrafında kurulan, gerçekten çelik yapısı, ana karkası da güzel yapılmış. Aşağıda sağlam basmış bir ağaç evi var. Burası dediğim gibi gönüllü çiftliği olduğundan dolayı, ama şu anda da aileler ziyarete gelebiliyor. Çocukları olan aileler. Aileleri belki gezerken çocukların da oynayabileceği bir yer. Burayı düşünmüşler. Ama şöyle bir mesela gibi durmuyor mu? Ben bulunduğum ortamdan kaçtım. Ben akrabalarımı sevmiyorum, ben arkadaşlarımı sevmiyorum. Beni çok pis dolandırdılar. Ben müdürümü de sevmiyorum, bana mobbing yapıyorlar. Ben oraya kaçıyorum evi.
Veya birisinin ablasının 2 dönüm yeri var. Ablasına diyor ki orayı bana versene, ben oraya bir ev yapacağım. Veya çok uzun yıllar önce arkadaşlarının kızdığı, hatta ona sen iyi misin ya, akıl sağlığın yerinde mi diye dediği zaman da aldığı yaptığı bir yatırım ve onun üzerine kurduğu bir bungalov da olabilir. Ah nasıl değerli hale geldi şu anda o durumlar. Evet, yavaş yavaş o çiftliğin kokusunu almaya başladınız mı? Yavaş yavaş mesela canlı belirtileri başladı burada. Şu yabani enginarları gördünüz değil mi? İçeride de enginar var, göstereceğim. Çok güzel düzenlenmiş bir çiftlik. Serası var, onun içine gireceğiz. Benim de hiç bilmediğim, tanımlamadım. Yani daha önce mesela 7 kere görsem bile 8. gördüğümde de belki aklıma gelmeyecek. Yani yüzlerce, binlerce bitki var, sebze var. Bunları tanımak mesela iyi geliyor insana, görmek, neye yaradığını bilmek. Bak mesela bu asparagus. Kuşkonmaz yiyoruz ya, şu anda da zamanı. Var mı acaba burada? Milletin rızkıyla oynamayalım. Heh, orada var bir tane. Bak bu öyle bir bitki ki çiğ de yenir. Aslında bunu alayım. Şöyle aldım. Bu böyle de yenir. Şurada şey vardı, yıkayalım. Kızartarak da yiyebilirsin. Kavurma da yapabilirsin. Bundan sonraki videolarda, yani sıradaki videolardan biri olabilir. İzmir Ödemiş'e gideceğim. Orada meşhur bir kuşkonmazcı var. Her aşamasını gösterebileceğim bir kuşkonmaz videosu olacak. İlgilenenlere duyurulur. Çok güzel bir bitkidir yani. Böyle çiğ çiğ de yenir. Güzel tatlı bir aroması var. Ben çok severim bunu. Çok ilginçtir. Akşam bunu hasat yapıyorsun ya, kesiyorsun, sabah bir daha çıkıyor falan gibi bir durum var yani. Bence şöyle içeri girelim. Ondan sonra detaylara gidelim. Bilmediğimiz bitkilerle tanışacak olabilirsiniz bu videoda bir de. Şunu bitireyim de öyle konuşayım. Videolar çekmek için köylere gidiyoruz, doğal alanlara gidiyoruz. İnsanlar bazen çağırıyorlar. Biz bazen kalbimizin yükseldiği insanlar oluyor. Tanıtım için çağırıyorlar, başka bir şey için çağırıyorlar. Görmek istiyorlar. Benim bulduğum insanlar oluyor. Benim kanalımda mutlaka olması gereken kalitede bir insan ve hikaye diyebiliyorum. Çeşitli sebeplerle videolar karşınıza çıkıyor. İnsanlara saygı duyuyorum. Tamamen yaşamlara saygılıyız. Ayşe ablamızla Cengiz abimiz de çıkmak istemediklerini söylediler. Gayet normal, çok olabilir. Ben her türlü video çekerim. Hiçbir problem yok yani. Onların yaşadıkları yer burası. Yani 20 yıl falan olmuş. Tabii bu taşları falan buraya getirmek çok zor oluyor ama insanlar uğraşmışlar, yapmışlar. Bir elektrik, bir su problemi yok. Dediğim gibi daha önce buralarda hayvancılık yapıldığından dolayı 1960'lı yıllarda elektrik hattı zaten burada varmış. Ondan da biraz faydalanılmış. Şimdi de artık toprağın çok değerli olduğu bir dönemden geçtiğimiz için benim de son 7 yılda daha öncesi hiç babadan dededen kalan bir yer olmayıp hem de bilgi olarak da bir şey olmadığından dolayı ben de dahil toprağın değerini son 7 yılda anlayanlardan bir tanesiyim ben de. Dolayısıyla şimdiki etrafta gördüğünüz, yani burası orman gibi gözüküyor ama etrafta gördüğünüz her yer artık yaşama dönüyor ve bir yeri vardır adamın, ilgilenmemiştir yıllarca, etrafını çeviriyor. Etrafa baktığımda onları görüyorum. Asmaları görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir şekil almış şöyle. Kendi yerlerinde büyüyor, devam ediyorlar. Bu arada mesela hem kendi yerinizde, bilmiyorum yaşadığınız bölgeyi ama yaşadığınız yere göre de değişebilir. Kendi yerinizde büyük bir çiftliğiniz vardır vesaire. Kendinden çıkan otlar oluyor ya artık orada yaşam olduğundan dolayı. Mesela bakın burası böyle. Burada arılar için müthiş burası. Burada aşk yaşarlar. Şuraya baksanıza, burada nasıl beslenirler. Yani hiçbir şey yapmıyorsan, arıdan anlamıyorsan, kovanın falan da yoksa kendi balını üretmek için mesela böyle bir yerde, böyle bir yerde ufak bir yerin bile olabilir yani. Kendi balını kendin çıkartabilirsin. Burası da onlar için biçilmiş kaftan. Burada demin girdiğimde ters lale görmüştüm. Onlar nerede acaba? Ters lale zamanı, baharın uyanışı. Ters lale boynunu bükmüştür. Bir dakika, onu görebilecek miyim? Heh, o tarafta. Diğer tarafta. Oradan geçelim. Ben şuradan yuvarlanıp geçebilir miyim acaba? Vallahi geçtim. Ay sizi yerim ben. Bak. Ters lalelere baksanıza. Baharın uyanışı. Hatta bazı kuşlar varmış, anlatmışlardı ya. Her yerde farklı farklı hikayeler duyduğum için böyle karışıyor bazen. Çok fazla bir şey duymak da bazen şey oluyor. Baksanıza. Şunun duruşuna bakın ya. Yine söylüyorum. Her şeye böyle anlam yükleyenlerden değilim ama bazen bazı şeyler aklıma geliyor. Lütfen bana kızmayın. Şu da bir duruş değil mi? Yani bazen böyle boynu bükük. Her şeye böyle konuşmamak, her şeye cevap vermemek. Her şeyde haklı değilsin, her şeyde konuşman gerekmiyor. Duruşu yok mu yani? Bu da güzel bir duruştur yani. Onun bir temsili olabilir. Baksanıza tam zamanı şu anda. Ters lalelerin. Şunu söyleyeceğim burada. Bu durumların olduğu yer oluşursa bahçenizde, çiftliğinizde kesinlikle karışmayın. Toprağın havalandıracağım, toprağıyla uğraşacağım, orayı biraz havalandırayım, yabani otları alayım falan diye bence uğraşmayın. Kendi haline bırakın. Zaten çıkmış onlar orada. Niye uğraşıyorsun ki yani? Gibi bir durum var.
artık dedim ya hani insanlar belli şeylerle uğraşıyorlar gençliklerinde. Sonra her şeyin bir bitme ve durma zamanı oluyor. Doğal olarak her şeyin bir sonu var. Bu hepimizin hayatında böyle. Buraları zamanında yapmışlar. Gönüllülerin kaldığı yerler falan olarak da kullanıldığı için şimdi artık kullanılmıyor. Gönüllülere tamamen kapalı bir yer. Burayı da yine İstanbul'daki hayatından sıkılmış bir çift bir karar alıyor ve terk ediyorlar orayı. Karşılarına da burası çıkıyor ve burayı da kiralamışlar. Beraber burada yaşayıp gidiyorlar. Burada da yani yeni İstanbullu bir çift var. Bak şurada tavuklar var. Tavukların yerini de gösterelim. Şöyle bakın benim gösterdiğim yerlere. Tavuklar var. Aileler var. Bilmem çamlar var falan gibi değildi. Yani şunlar bunlar değil. Çiftliklere görüntülerde kanun gibi çaldı ha. Benim anlatamadığım şekliyle de görebilirsiniz. Benden fazla biliyorsunuzdur mutlaka. Sizin de yorumlayacağınız şekliyle ne, nasıl, nereye, ne şekilde kurulmuş, niye o şekilde yapıyor insanlar mantığını da ana fikrini de çözeceksiniz zaten. Tavukların yeri orada. Tavuklara bu kadar tabii ki 40 dönüm bir yer var yani. Büyük bir alan yapılmış. Neden? Buralara çıkması engellenmek için. Yani tavuklar salınır. Normalde salınması lazım. Ama zaten bunların yeri büyük olduğundan dolayı salınmıyor. Çünkü dışarıda olan her şeyi yerler abi bunlar. Bu tavuklar yok mu bu tavuklar? Bunlar her şeyi yerler. Bakın şimdi gidelim yerlerine. Nasıl müsait? Dur çıkmayın. Ne kadar güzel yerleri var. Bunlar ataks mı? Cinsleri falan da değişik bunların ya. Dur bakayım. Şu farklı bak. Bak tepesinde şey var. Beyaz olsaydı sultani falan derdim ona. 2 tane horoz var. 15-20 tane. İçeride cibiler var. Evet burada onlar var. Bak şöyle bir etrafa çevirdiğinizde zaten onlara yetiyor burası. Tabii büyük bir alanım var diye böyle bir şey yapabiliyorsun. Üstünde örtmüşler ama buraya bir kuşmuş falan da girer. Buraya bir şey lazım. Buranın komple kapanması lazım. Var ya bir şey bırakmamışlar ha şuraya bak. Buralar muhtemelen çim miydi? Çimse bile bak orada var çimler. Bu tavuklar var ya bu tavuklar her şeyi yerler her şeyi. Bir yerde gördüm 4 tane tavuk bir tane yılanı kısırmışlar. Ufak bir yılancağız. Hepsi organize olup 4'ü birden etrafını sarmışlar. Aynı anda nasıl anlaşıyorsun sen? Nasıl karar verdin? Yılana böyle bir hücum ettiler. Tık tık tık, hop bitti. Yılan bitti. Enseden şey yaptılar böyle yani. O kadar hoşuma gidiyor ki şu çiftlik anlatmak var ya. Yani bir şeyin içinde ne kadar çok durursan artık senin hayalinden öte yani sanki görevinmiş gibi oluyor. Şimdi bir çiftlik hayalimiz var. Nasip olur olmaz çok önemli değil. Akıştayız. O ayrı bir konu ama artık yani neyi nasıl yapacağını da öğreniyor insan. Su sorununu da böyle halletmişler. Artezyenle. Suyu da normalde 30'dan çıkmış ama alırken ona da dikkat edin lütfen. Bir yer alıyorsanız falan. 80'den çıkmış. 80'de bütün hepsini hallediyorsun. Şuraya baksanız abi. İşte bahar uyanıyor. Bahar. Yani çayı içilebilecek şeylerin üzerlerine basıyoruz ya. Şu papatyalara bak ya. Bana şey vermişlerdi broşür. Burada çok fazla şey var. Orkide çeşidi var. Necdet Bozkurt buraya gelip yıllar önce yayın yapıp burada bunları öğretmiş ve ortaya çıkarmış. Şu Orpis'ten falan görmüştüm. Olabildiğince göstermeye çalışacağım bakalım sizlere. Seçebilirsem. Hem öğreniyoruz hem gösteriyoruz. Bunlar niye var? Bazen çocuklar da izliyor bizi. Herkes her şeyi öğrensin işte. Benim çocuklarım da izliyor. Domuzlar falan geliyor. Şöyle bir kamerayı çevirdiğimizde doğal olarak böyle bir yerde yaşıyorsan kardeşim gelecek yani. O domuz gelecek. Şuraya bak. Gece olduğunda düşünsenize burayı. Ama kapısına da hayran olduğum bir çiftlik işte. Hani hep diyoruz ya herkes imkanlarıyla her şeyi yapabilir. Bir fakirlik güzellemesi değil yani. Tabii ki herkesin her şeyi olsun ama böyle bir şey çıkmış ortaya. Eldeki imkanlarla böyle bir şey yapılmış. Yani arka bahçe yani oraya kocaman bir demirden böyle profilden bir şey de yapılabilir ama kapı da yapabilir ama önemli değil. Böyle tercih edilmiş. Dolayısıyla domuzlar girdiği için yavrularım, küçük kardeşlerim benim. Okullara falan gidiyorum ya bana neler söylüyorlar bir bilseniz. Onlara konuşmaya gidiyorum böyle. Bunlar da korksunlar falan diye ama konuştuğumda şey dediler. Ya çok fazla bu aralar gelen yok dediler yani domuzla ilgili. İzleyen var mı? Alanya'da bir tane video çekmiştim. 75 dönüm arazi üzerine kurulmuş İnkaların yaşamına benzer o şekilde kurulmuş teraslı bir arazi üzerine tepede de tam evini yapmış. Bilal abiye selamlar olsun bir yer çekmiştim. Oraya da böyle anlatmıştım ve çok heyecanlanmıştım orada da. 4 ay önce gelmiştim buraya. Konuşmuştuk. Dedim ki bahar gelsin geleyim olur mu? Onlar dedi tabii ki o zaman orkideler açacak o zaman gel Murat tamam dediler ve biz Nisan ayındayız şu anda. Ama Mayıs'ta izleyeceksiniz bunu. Nisan'ın son zamanları. Şimdi acaba buralarda üzerine basmayalım ya. Bilmeyen insanlar da buraya eğer gelirseniz Dikencik bölgesi burası. Çocuklarınızla falan gezerseniz yani kesinlikle basmamanız gereken bir şeylerin arasından geçtiğini falan da bilin yani geçtiğinizi. Acaba ben bunu söylerken ben bastım mı?
Basmış da olabilirim yani. Nektarin mi bu? Heh. Bak nektarin. Yani 70-80 çeşit meyve ağacı var burada. Küçüklü büyüklü zeytinler falan var. Ay Allah'ım, burada ya bal mükemmel olur burada ya. Şu etrafa şöyle bir tur attırsana hemen. Şöyle bir dinlensinler. Şöyle bir 360 yapar mısın? Ben de susunca arıları duymaya başladım şimdi ya. Müthiş bir ortam onlar için. Baksanıza. Bu arada çok rüzgar alan bir yer. İnsanoğlunun yaşaması için çok uygun ortalama bir yer herhalde 500-600 rakım civarı. Burası da 700 rakımda. Aslında buraya gelirken böyle bayağı bir çıktığımı falan hissettim yukarı doğru ama o kadar da çıkmamışız yani 700 rakım. Bazen yaşam alanında ihtiyacın olduğundan dolayı bir şey yaparsın. Bazen de doğayı sen yönetmiyorsun. Doğayla beraber yaşadığın bir mantıkla bir şeyler yapman gerekebiliyor. O yüzden yeni çiftlik kuracaklar falan çok konuşuyoruz hepinizle veya yeni yerler arıyorsunuz falan. Mutlaka bir bilene danışın. YouTube'dan çok video izleyin. Bunu da buraya bırakınca şey geldi aklıma ya. Çok fazla çiftçi arkadaşımız var. Yani çiftlikte her şey kaybolur. Bir çiftçiyi arıyorsanız telefonu açmıyorsa telefonu şurada bir yerdedir. O oradadır. Bir şeylerle uğraşıyordur. Çapa yapıyordur. Telefonu başka bir yerde unutmuştur yani. O anda orada bir şey yapmıştır. Burada kalmıştır bu. Sonra gitmiştir başka bir yerde. Ah, telefonum nerede falan. Böyle şeyler oluyor yani. Tamamen damlama su sistemiyle her ağacın altında. Bak gel gösterelim şurada. Orkideleri unutmadım bu arada. Bak damlamalar var. Bu şekilde işleri görüyorlar. Meyilli araziniz varsa su deponuzu arazinin en üstüne koymanız lazım ki araziye güzel bir şekilde dağıtasanız. Kümesin olduğu yerin hemen yan tarafında bakın beyaz depolar var. Su depoları onlar. Onlar en tepede. Aşağı doğru bir meyil var dikkat ediyorsanız. Evet, yine geldik güzel çatallı bir ağacın yanına. Dalları açmış, altındayız işte. Barınma bu yüzden çok önemli. Yani üstünü kapattığın zaman mutlu oluyorsun kardeşim. Sıcak bir hava geçiyor ya karşı tarafa. Yani üstün kapandığı zaman mutlusun ya. Ah, şunu verdiği, yani şurada durmakla şurada durmanın arasında fark var yani. Ne enteresan, öyle değil mi? Bu arada her tarafta biberiye, her tarafta adaçayı, evet biberiyeler. Ah, agave. Bak, bu da şöyle bir şey. Bundan bir içecek çeşidi yapıyorlar, öyle biliyorum. Bunun altlarında var mı? Ama ne kadar güzel duruyor değil mi? Böyle peyzaj bitkisi. Göremedim. Ya şunların ufaklarını düşün. Yani şu kadar parça olduğunu düşün, tamam mı? Şu kadar. Yavruları yani. Onları alıp başka bir yere diktiğinizde yıllar geçtikten sonra bu hale geliyor. Ama şey biliyorum yani 7. yıldan sonra ortasından böyle bir işte bilmiyorum hangi renkte çiçek açıp değişik bir hal oluyormuş ama bu kaç yıllık bilmiyorum. Ama güzel duruyor değil mi? Evet, havuza geldik. Çok sıcak bir bölgede yaşıyorsanız, yani böyle bir yaşama geçtiyseniz hemen evinizin önüne, yani havuz da olmayabilir, bir tane böyle bir şey yapın abi. Yani hiç duşmuş falan, yani içeride hemen böyle temizlenmek, yani serinlemek için hemen aç, altına gir abi, hemen tişörtünü giy. Zaten çok sıcak oluyor ya, hemen kuruyorsun. Yani hikayesi olan bir şey yani. Onu yapabilme özgürlüğü çok inanılmaz bir şey yani. Hemen evinizin önüne düşünsenize. Geldin bir yerden, elinde eşyalar var falan. Gerçi bir şey de almazsın da orada yaşıyorsan, neyse. Açtın, hop bitti, tamam. Evet, havuz. Bazılarının mecbur olduğundan dolayı onda ver ben de yapmak istiyorum dediği bir şey. Bazılarının yapıp para harcayıp bir ev kadar hiç girmediği bir durum. Bazılarının denize uzak olmasından dolayı tercih ettiği ufak da olsa bir şeyim olsun dediği bir durum. Havuz. Motor çalışıyor, temizliyor. Havuzu olanlar bilir, olmayanlara da söylemiş olalım. Bunların hem kabloluları var hem de kablosuz robot. Şu anda hop dönüyor bak. Havuzu temizliyor. İçine şeyleri temizliyor. Şeyler düşüyor ya çamlardan falan, ufak böyle hem kurtçuklar hem de şeyler. Bak tertemiz yapıyor. İçine çekiyor onları. Nereden çekiyor onları da? Ama temizlemiş zaten. Bak orada bir şeyler gözüküyor. Evet, orada bir şeyler gözüküyor. Onları içine çekiyor, temizliyor. Yani işte artık evlerde de çıktılar ya. Şu anda hanımların yani eşlerinde söylediği, aşkım bana da alır mısın bir tane robot? Ama onda var. Ben de istiyorum ya artık. Yavaş yavaş da yaşlanıyoruz ya falan. Bir tane alalım robot dediği konu. Havuzlar için de ayrı yani. Evet, havuzun kenarına böyle bir şey lazım yani. Böyle bir çardak.
Bak bu şuna benziyor. Bak burada bir tane orkide var. Şuna benziyor. Şu. Anachamptis sancha. Şu. Değil mi? Ona benziyor. Başka... Ha şu da olabilir ya. Serapias. Bu. Pardon. Serapias bergoni. Bu. Google'dan da bakabiliyorsunuz resim bölümünden. Oradan fotoğrafını çektikten sonra bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bak bu buymuş. Bir tane burada gördük. Bu arada o kadar çok damar otu var ki, o kadar zengin ki damar otuyla ilgili burası deyip de benim şu an 5-6 adımda görememem. Az önce çok fazla yiyordum yani. Ama bir orkide görmeye çalışıyorum başka. Heh. Koyun gözü değil mi bu? Bir dakika burada var mı? Vay. Orpis. Bak işte. Geçen nerede gördüm ben? Bodrum'da mı görmüştüm ya? Orpis. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Resimdeyim şeydi. Ama ufak bunlara basarlar ya. İnsanlar gelince. Ya işte bu aylarda çıkıyor burada orkideler. Tabii görmediğimiz bizim şu an çok var yani her yerde. Size bir damar otu göstereceğim. Sinir otu olarak da biliyor olabilirsiniz onu. Adını herkes farklı öğrenmiştir. Üzerine basmışız ama sorun değil şu basılmayan taraftan. Bunlar hem böyle çiğ de yiyebilirsiniz hem bir yaranız bereniz olduğunda ona bastırıyorlar. O şekilde benim bir şeyim olmadı ama bir tecrübem. Öyle de kullanılabiliyor. Salatalara konulabiliyor. Çeşitli şekillerde yeniyorlar. YouTube'da artık her şey var bakabilirsiniz ama damar otu çok faydalı. Tabii bunların çeşitleri var. Şimdi tatlarını falan alıyorum artık. Bu tatlı olandanmış. Görüyorsunuz değil mi? Her yerde bu korkuluklar var. Hani domuzlar içeri girerse korkup kaçsınlar diye. Bak bir tane de şurada var. Kelebek orkidesi. Benim broşür nerede? Onu da gene açayım bakayım. Şu işte değil mi? Aynen. Ne kadar güzel ya. Necdet Bozkurt'a selamlar, tanımıyorum ama güzel bir çalışma yapmış. Bu da kelebek orkidesi. Geçen sene burası böyle full orkideymiş. Ayşe abla söylüyor. Domuzlar tabii geldiği için domuzlar bir şey bırakmaz. Domuzlar aslında söylenilen yerleri çapaladığında, oraya girdiğinde çok güzel bir doğal çapa aleti olabiliyorlar. Ama doğal olarak senin istediğin yere girmiyorlar. Buraya girmişler. Buranın içinden geçmişler. Burada ne orkide bırakmışlar ne bir şey. Zaten baksanıza belli ağaçlar kırılmış yani. Yıkılmış mı bu toprak yapısı, aslında hayat, dünya böyle mi duruyor aslında bakarsan? Toprak öyle geldiği için mi burada yol oluşmuş da bu sanki yamukmuş gibi duruyor? Öyle değil mi ya? Zaten yani düz olsa arkada boşluk oluştu da bunlar birbirine iyi yapışmış aslında ama böyle düşmüş. Baksana şuraya. Kekik kokusu alıyorum ha. Herkesin bakış açısı farklı değil mi? Mesela şuna bir tane işte kesilmiş bir tane ağaç parçası. Tomruk aslında ne dersen de yani. Artık ne dersen de. Öyle bakan biri var. Büyük bir çiftliği olan da şey olarak bakabilir ya, üzerine oturacağım ağacın kenarına işte ortaya ateş çukuru yaparım, etrafına bunu koyarım, bu oturak olur falan diye bakan da olabilir yani. Ağacın etrafına böyle güzel bir daire yapmışlar. Bu arada çevre okullardan öğrenciler geliyorlar. Gelsinler zaten. Etrafı geziyorlarmış, oturuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Öğretmenleri onlara bir şey anlatıyor. Ne güzeldir buraların kıymetini bilip de böyle yerlere öğrencilerini getiren öğretmenlere helal olsun. Onlara sevgiler, selamlar. Bak aralara yürüyüş yolları. Bazen hani insanlar diyebiliyorlar ya, beton doğanın içinde iyi durmuyor. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Ama bazen yeşillik alan çok fazla yağmur alır doğal olarak. Dolayısıyla çamur olur. Çamur olabilme ihtimali olan yerlere böyle şeyler yapılıyor. İhtiyaç duyuyorsun yani. Bazen zorlanıyorsun ve mücadele edemiyorsun. Evet şu şeydi. Biraz limon otuna benzer ama değil. Bak bu sarımsak. Evet. Sarımsak otu diye geçiyor. Sarımsak dediğin anda karşı tarafa kokusu gidiyor abi bak. Yani bazen diyoruz ya kokuyu nasıl göndereceğiz ya. Abi sarımsak öyle bir şey ya. Bak sarımsağı şu an kokladılar yani. Bunu gene salatası veya böyle ufak ufak böyle tık 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 doğrayıp böyle salatanın üzerine serpiştirecek. Koku versin diye de. Şimdi insanlar var, yemeyelim bunu. Orada oturuyorlar. Ada çayı. Bak. Bu arada şeyi de görmüş oluyorsunuz ve bu da çok önemli. Hani önemli bir konu diye buna da yer verin. Her şey her şeyle yan yana dikilmez. Aromatik bitkilerin olduğu yerler ayrı. İşte üzümün yanına dikilecek olanlar ayrı. Bilmem ne. Konu çok uzuyor. Kardeş bitkiler vardır. Şu pelin otu, bunu bilir misiniz? Rahatlatıcı etkisi vardır. Gene bakın, araştırın pelin otu. Bu da gene lavanta familyasından. Lavandin. Gene karşımıza çıkmıştı. Videolarımızı izleyenler biliyorlar. Oh!
böyle bir yerlerde karşılaşıyoruz ya sizlerle, diyorsunuz ya Murat videolarınızdan çok şey öğreniyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor yani. Pelin otunu unutmayın, bak araştırın bir bakın. Şurada kekik gene. Evet. Kekik. Bu da Mercan Köşkü. İso Baba'nın çiftliği vardı ya, Bodrum'da çekmiştim. Orada kadın hastalıkları için önemli olduğunu söylemişti. Yine sarımsak. Kaktüs severler çok etrafımda. Ya kendini bilen gurbetçilerimizden çok fazla geliyor. Ya Murat, köyleri geziyorsun çok güzel ama çok dağınık, çok kirli, bakılmıyor. Neden enerji yansıtılmıyor falan diye haklı olarak bizim ülkemizdeki insanlar da söyleyebiliyorlar ama herkesin kendine göre çeşitli sebepleri var ama enerji olarak baktığımızda, etrafa baktığımızda bir evin önündeki renklerden o insanın hangi enerjiye sahip olduğunu anlıyorsunuz. Çok önemli. Hani tabii ki iştahla alakalı, vakitle alakalı, ekonominin çok burada bir önemi yok. İçinde koşan fırtınayla alakalı, yapma isteğiyle alakalı evinin önünü düzeltiyorsun, güzel bir hale getiriyorsun. Sığıl ağacı bak. Günlük ağacı. Endemik otlar vardır. Seviyorsanız yani üzerine basıp bilmeden geçtiğimiz çok fazla otlar var. Her türlü yemeği yapılıyor. Hatta işte biliyorsunuz, eğer takip ediyorsanız Instagram'dan beni de takip edin. Çünkü anlık öğrenebileceğiniz, anlık eğer bu bölgeye ilginiz vardır vesaire falan. Hani sen var mısın ya Instagram'da falan diyenler de oluyor. Varız yani. Acı Ot Festivali'ne falan gittim. Festivallere gidiyorum, ot festivallerine. Orada düşün yani, festivalleri yapılıyor yani hani otların. Öyle çok var ki. Yaşam kurmayı düşündüğünüz bir yerde dikkat edilecekler başlığı altında senin vücudun, kafa yapının neleri kaldırabilir? Sıcak veya soğuk seni ne derece etkiliyor? Nelerle mücadele edebilirsin? Nereden yer alıyorsun ki nereye kepçe veya makine çağırabilirsin, çağıramazsın? Bunları falan düşünmelisiniz. Bakın şurada bir tane ağaç. Baktığınız zaman diyorsunuz ki ya kaç yüzyıllık ağaçlar, yani 100 yıllık değil de 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık ağaçlar. Baktığınız zaman şurada inanılmaz bir fırtınadan sonra kopmuş gitmiş olabiliyor. Yani bunlar da olabiliyor. Evi yıllanmış o anne diye gördüğün ağacın acaba yanına mı yapıyorsun? Yönü nereye bakıyor? Bunlar çok önemli. Yani gelişi güzel bir çiftlik yapılmaz. Gelişi güzel bir yaşam tasarımı yapılmaz. Sizlerde dikkat çanları çalsın diye bu konuşmaları yapıyorum. Bunlar kulaklara girdiğinde tatlı bir şekilde faydamız olmuş oluyor. Yani neyi nasıl yapacağımızla ilgili ben hangi konularda düşüneyim? Bunlar da düşünülecek konularmış diye insan düşünse çok güzel. Ne var ki yani, ne zararınız olur? Mor salkım. Çayı falan da yapılıyor diye biliyorum. Başka neler oluyor? Ne oluyor? Şöyle yiyenler falan da vardı ya. Bir tane takip ettiğim biri vardı. Ulan bak gene gördün mü? Her yere bir şey alıyorum. Bunu da buraya bırakıyorum. Çekim yaptığımız belli olsun. Ben böyle bu yollarda gideceğim de her şeyi ağzıma atıyorum bakalım. Mor salkım. Her bitkinin bir tane şarkısı var ha. Mesela öyle sanatçılar tanıyorum ki bana şurası yeter diye evin içiyle ilgilenmiyor. Bir tane odası var. Başından bir sürü şey geçmiş. İşte bana burası yeter yeri. Arkadaşlarını çağıracağın yer, müzik yapacağın yer, görünmeyenleri konuşacağın, sohbet yapacağın yer. İnsanların sizlere bir şey dayatmadan şu masadan kalkabileceği bir yer, değil mi? Herkes böyle ortamlar kurmak ister. Asmalar ne kadar güzel duruyor değil mi? Karadeniz geldi aklıma. Üzümcü bir abimiz vardı Ordu'da. Ürünler çıkartıyordu oradan. Asmalara bak. İncir pasparlak ya. Bak Bostan'a geldik. Ya daha demin gezdim çiftliği. Yani karışıyor, vallahi karışıyor her şey. Birbirine giriyor yani. Şunu iyi anlamanız lazım. Benim düşüncelerim de şu zamana gelene kadar değişti. İnanın. İtimat edin, değişti. Nasıl değişti? Ya bana ne kadar bir yer lazım? Ya bana ne kadar bir yer lazım? Ya bana ne kadar bir yer lazım? Bana bu kadar yer lazım. Bana bu yeter ya. Şuraya kadar falan geldi. Anlatabildim mi? Hani neyi istediğinizi iyi bilmeniz lazım. Yani çok büyük yerlerle uğraşmak falan çok zor işler. Bak bunu da kemer bağlamışlar. Şunu yapmışlar. Yetmemiş, bir de kemer bağlamışlar. Niye sizce? Domuz efendiler geliyor diye. Vay domuz var. Evet, Bostan'a girdik. Tabii çoğu yani kaldırılacak, köklenecek. Şu an bazı yerlerde değişiyor tabii ki de iklime göre. Yeni dikilen yerler de var. Yeni dikilecek şeyler var burada. Turp var burada. Baklalar var, soğanlar var, çilek var damlamayla yapılmış. Bezelye bak.
Yeni olmuş bezelyeler. Mesela ufak bir bostan örneği size olabilir. Bak demin şunu gösterdiler bana. Şu. Ben hemen görür görmez aklımda bir tane şey var ya, Malabar ıspanağı, o geldi aklıma da değil tabii ki. Bunda bir acı his alıyorsunuz. Salatanın üstüne de konabilir. Wasabi tadı var. Kulaklarınızdan böyle ateş çıkabilir yani. Şu an gelmedi. İkincisinde falan geliyor. Az önce de öyle gelmişti ama şu an atmayayım ikincisini yani. Brokoliler var burada ekmişler. Bak demek ki brokoli ile bu yan yana oluyormuş ama acaba bilmiyorum işte yani. Onları iyi araştırmak lazım ya. Turp. Ha, Red Grant. Evet, Red Grant'mış onun ismi. Bak. Köylü biberi, evet. Bu arada bunların önemini de anlıyorsunuz değil mi? Bak pırasa zaten. Hani tabelalaştırmanın neyin ne olduğunun, isminin yazılmasının önemini anlıyorsunuz değil mi? Çünkü hepsi birbirine girer. Pembe nohut var orada. Pembe mezarlık şarkısı geldi aklıma. Bezelye orada. Lek. Neymiş bu? Şundan bir tane bakla yakalayabilecek miyiz ya? Neyse. Baklayı seviyorum. Sarı kabak. Pembe nohut varmış burada. Kırmızı mısır. Bamya. Atalık tohum arıyorsunuz ya. Facebook'ta falan gruplar var. Yani oralardan ulaşabilirsiniz ama çoğaltmak kaydıyla. Öyle bir yeriniz olacak ki, yoksa bahçeniz var vesaire falan, çoğaltamazsanız o alışverişi yapmanız çok zor yani. Marul, enginar. Şu an tam enginar zamanı. O kadar enginara bulandık ki birkaç tane video yaptım. O videoların bazılarında denk geldi yani. Enginar. Tam zamanı olduğu için, bahçelerde gezdiğimiz için doğal olarak bahçelerde adamlar ekmişler yani. Enginar. Evet, bu modeli de göstermiş olduk. Şurada bir kapı var, oradan çıkabiliriz. Muhtemelen tohumluğu burası da. Az önce buradan çıkamadıydım. Evet, kale fasulyesi, maklası, biberi, çileği, hepsinin şeyi var burada. Tohumu var. Aynı zamanda bir atölye gibi de duruyor. Şunlar bile çok önemli mesela kışın. Çalıştığınız çizmeler, içinde su kalmasın veya bir şey girmesin falan diye. Bak, ufak bir şey ama ihtiyaç olan bir şey. Gerekli olan bir şey. Bu da bilinmesi gereken konulardan bir tanesi. Boiler. Özellikle otellerde, büyük binalarda, villalarda falan su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. İşte böyle çiftliklerde de ihtiyaç olmuyor. Yani kısacası su ısıtıcısı. Suyu ısıtıp depolayan bir tank. Burada da böyle bir sistem var. Bakın bunun üstünde güneş enerjisiyle çalışıyor. Elektrik kombi kalorifer sistemi gibi yani. Bunun sayesinde de suyu ısıtıyor. Biberiyeler. Bak yeni dünya şu an tam zamanı mesela üzerinde yok. Bu vermiyor. Acaba niye vermiyor? Bunu da merak ettim yani. Şurada Hokkaido. Bu Hokkaido ne acaba ya? Buna bakmam lazım. O niye vermiyor acaba? İşte böylesin abi. Yıllarca hizmet etmişsindir birini. Ona faydalı olmadığın zaman kesilip atılıyorsun yani. Önemli konulardan bir tanesi de şu. Şimdi burası kendi kendine yeten bir çiftlik diyebilmemiz için bütün her şeyden uzak olması lazım. Yani seni pazara çıkartmamasından tut da en aşağıdan elektriğini kendin üretme sistemine geçene kadar. Bakın ana ev burası. Hemen üstünde çatısındaki güneş panellerini görüyorsunuz. Kendi şehirlerinizde bulunan elektrik dağıtım şirketlerine elektriğinizi satıyorsunuz. Eğer sizin kullandığınız o ayki enerji sizin ürettiğiniz enerjiyi geçiyorsa aradaki farkı ödüyorsunuz. Ama aşağısında ise size borçlanıyorlar gibi bir sistem düşünün. Bunun çatısında da güneş panelleri var. Bakın şimdi şuraya göstereceğim. Şöyle hemen evin önünde güneşin geldiği yönlere göre mesela bir keyif alanı var, değil mi? Eğer yeriniz büyükse birçok yere oranın anlamına göre de keyif alanları yapabilirsiniz. Şimdi buradaki böyle mesela. Ufak bir yeriniz varsa bile 300 metrekare evi kondurduğunuz yere göre belki oradan 2 tane böyle keyif alanı bile çıkartabilirsiniz. O çok önemli çünkü sizi akşam eve getiren bir durumdur. Yani evler istirahat yerleri ya. Bunu unutmayın, yani bunu es geçmeyin. Çünkü kendiniz için zaten o eve geçtiniz veya o hayata geçtiniz. Baksanıza şuraya. Zamanı geldiğinde burada mangallar yapılacak. Zamanı geldiğinde bu fırına bir pide bir lahmacun atılacak. O çok önemli. Kendinizi mutlaka besleyin yani. Psikolojinizi iyi tutun mutlaka. O yüzden buralar çok önemli. Mesela bakın şurada bir şey dikkatimi çekti. Hemen evin önü ya. Geçme yollarının yan taraflarına da koyabilirsiniz. Şu taşları döktünüz ya mesela. Aralarından da böyle ot çıkmasını istemiyorsunuz. Bu taşları dökmeden önce mutlaka o arayı kaçırmayın. Şunların altına hani tarımda malçlama tekniği var ya. Mutlaka kalın naylon tarzı kocaman alan, artık nasıl bir alanınız varsa bir şey serip üstüne de bu taşları koyduğunuzda o yabani otlar çıkmaz.
Bak şu mesela ayva rendeleri var. Geçen senenin ayvalarıyla yapılmış. Şöyle bir tatlı, hafif de şeker atmış ve yanığı ben çok seviyorum. Böyle bir kek yapmış. Hiçbir şey atılmıyor. Her şey yerini buluyor bu hayatlarda. Az önce buraya bir tane çift gelmiş biz tam çekim yaparken ve biz oturduğumuzda gittiler. Tanıştık ama onlarla. Ya bazen şaşırıyorum. Şimdi mesela burası şey değil. Ya geçerken uğradık, gördük yeri değil aslına bakarsanız ama aşağıda bir çatal var. Orada da bir tabela var. Herhalde orayı görüp ya burada bir yaşam vardır falan diye geliyorlar ama ziyarete açık bir yer tabii ki. Instagram hesabı da var. Haber verilip de gelinse de iyi olur ama çat kapıda gelinebiliyor. Ama tabii ki de insanların hayatları da var. O da çok önemli. Şimdi onun söylediği bir söz vardı. Kafama takıldı. Kocasına gösteriyor, diyor ki ya bak görüyor musun diyor. Burası diyor. Sen onlara bak diyor. Başka şeylerle konuşma diyor. Sen onlara bak diyor. Burası diyor bir ziraat mühendisi olmadan bu hale gelmiş. Çiftlik çalışanları, çiftliğin kendi sahipleri buraları böyle yapmış falan diyor, tamam mı? Şimdi onu duyunca şöyle şaşırdım. Olabildiğince ta dibine kadar en alt seviyeye inerek empati yapmaya çalışıyorum insanlara anlatırken. Çünkü bizi daha çok şehirlerde yaşayan insanlar izliyor ama tam empati yapamadığımı anladım. Çünkü bizler de yollarda gelişiyoruz, öğreniyoruz bir şeyleri ve hangi seviyelerde onlara sesleniyorum tam bilemiyorum. Yani bizim kafamızdaki her şey sanki anlatmadan karşı tarafa geçiyor gibi görüyoruz da neyse artık tabii ki yani bu videolarla ilk defa mesela karşınıza çıktıysam geçmiş videolara da bakabilirsiniz. Başka videoları da izleyebilirsiniz. Bir şeyleri başından öğrenmek daha iyi. Parçaları birleştiremeyi biliyorsunuz bazen ama deminki Yaren abi de öyleydi. Çok heyecanlı. Böyle bu doğanın içinde insan nasıl heyecanlanmasın ya. Şu taşın önemini anladınız mı? Nasıl? Mesela her yerde böyle bir taş olsa hemen etrafına bir hayat kurarsınız. Burası kaktüslük olmuş. Baksanıza. Bak çok güzel bir hale gelmiş. Bu arada şurada bak 2 tane renkli ağaç görüyorsunuz ya. Tabii bunlar boyanmış. Üzümlü İlkokulu öğrencileri tarafından boyanmış. Güzel bir şekilde böyle enerji verilmiş. Burada 4 tane ağaç varmış. Şu 1, şu 2 kare şeklinde düşünün. Burada da 2 tane ağaç varmış. Fırtına falan olduğu günlerde o ağaçlar yıkılmış. Bunların da yıkılma tehlikesi olduğu için bu evin üstüne, şu da tellerin üstüne falan diye oradan kesilmek zorunda kalmış. Bazen böyle bir durum olabiliyor. Ondan sonra öğrenciler gelince Ayşe abla demiş ki ya burayı ben boyamak istiyorum ama siz boyar mısınız? Onlar boyamışlar, bu hale getirmişler. Baksanıza şuna. Çocuklar gibi olduk abi. Bir tane lokma atıyorum ağzıma, aklıma bir şey geliyor. Eve baksanıza, ev nasıl güzel gözüküyor değil mi ya? Taş ev. Şimdi düşünüyorsunuzdur ya Murat mutlaka evin içine girmiştir, girecek mi acaba falan diye. Girmeyeceğim. Genel bir çiftlik havası. Oradaki istenilen, müsaade edilen şeyler neyse yaşamlara tamamen saygılıyım. O şekilde hareket ediyorum. Şurada bir ceviz var. Bak bir sürü şey var aslında bakarsanız. Yani ufak bir bahçeniz varsa bile çeşitlilik yapın bence. Her şeyden olsun. Şurada ceviz var. Zeytinler zaten orada var. Elması, armutu, üzümü, kivisi, kirazı tam görünmüyor ama her şeyin olduğu bir çiftlik. ...8 yıllık şehrin dışında yaşama tecrübemde şunu da öğrendim ve fark ettim. Bizler yani insanlar görünür olma telaşında görünmeyeni kaçırmışız. Neden yolda dümdüz giderken bilinmeyen patika yollar keyif verir ki insana? Görünmeyerek yaşayanlar iz bırakıyorlar işte. Şimdi sorgulamak lazım. Görünerek yaşamak mı yoksa doğaya karışmak mı? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.